Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber İzmir Çise Yün Hobi Evi'nde yapmış olduğumuz buluşmadaki projeyi öreceğiz. İplerimizin sponsoru yine sevgili Bil Hayal Hobi'ydi. Kendilerinin %100 pamuk iplerini kullanmıştık daha önceden başka bir bluzun yapımında. Bu bluzda da viskon karışımı bir iple yine %100 koton ip kullanarak iki ayrı parça çalıştık. Şimdi önümde görmüş olduğunuz viskon olan ipimiz sim karışık, oldukça şık. Gece kombinlerinizi de tamamlayabileceğiniz bir parça oldu. Aynı şekilde aynı modeli pamuk bir iple çalıştığımızda da yine şık ve bir o kadar da spor bir parça hazırlamış olduk. Ben sizlere çok daha net gösterebilmek adına yine pamuklu iple öreceğim projemizi bu videoda. 3,5 milim tığ ile devam ediyor olacağım. Siz de elinizde ve ipinize göre tığ numaranızı seçebilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Benim önümde görmüş olduğunuz her iki bluzda 36'dan 38 40 bedene kadar belki diyebilirim, uygun olabilir ama video içinde sayıları nereden büyütebileceğinizi, nerelerde arttırma yapabileceğinizi söylüyor olacağım. İlk olarak bluza şu şekilde başlıyoruz. Şu görmüş olduğunuz kısımdaki zinciri bir bütün halinde çekeceğiz. Burada şurası bizim koldan tam çevresi diyebilirim ama ölçü olarak vermem gerekirse eğer siz üstünüzde çektiğiniz zinciri omuzlarınızdan yani kol etrafından tutup şu şekilde ölçtüğünüzdeki zincirin üstüne bir 20-30 tane daha fazla çekerseniz iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bazı ipler topluyor. Mesela bu ip toplarken bu ipte toplama yapmadı. Arada tabii ki ipten kaynaklı farklar da olabiliyor. Bunu da belirtmek isterim. Zinciri çektikten sonra ilk olarak üstünü öreceğiz. Tamamlayacağız. Daha sonra da alt kısma geçerek bedeni örüyor olacağız. Bu bluzu dilediğiniz uzunlukta örerek elbise formuna da çevirebilirsiniz. Sadece file yani trabzan kullanmadan file olarak da örebilirsiniz. Ya da trabzanlı kısmını biraz daha arttırarak dekoltesini azaltabilirsiniz. Üstünde birçok atraksiyon yaparak formunda değişiklik yapabilirsiniz. Öyleyse beraberce örmeye başlayalım. En sık kullandığım başlama tekniklerinden biri olan üstüne alarak ilmek çıkartıp üstüne alarak zemini oluşturacağız. Nasıl mı? İlk olarak şöyle uzuncana bir parçayı bir tarafa ayırıyoruz. Epey bir uzun olması lazım ki bütün zincirimiz boyunca o kısma ihtiyacımız olacak. Bunu hatırlatmak isterim. Daha sonrasında ise şöyle parmağıma ipi dolayıp ilmek çıkartıyorum. Hemen şu şekilde ilmeğimi çıkarttıktan sonra şöyle alıyorum. Bakın artık bu ipi bunun üstüne alacağım ve başlayacağım. 1 üstüne alacağım ve 2 tekrardan üstüne atacağım. 3 üstüne aldım. 4 5 6 yani burada kenara ayırdığım uzun ipi tığımın üstüne alıyorum. İpi içinden geçiriyorum. Tığımın üstüne alıyorum. İpi üstünden geçiriyorum. Bu şekilde oluşturacağım zemin 266 zincirle oluşacak. 266 sayısı şu açıdan önemli. 7'nin katlarını oluşturacak şekilde zemini hazırlamam gerekiyor. 266'yı 7'ye böldüğümde ortaya çıkan sayı 38'dir. Şurada görmüş olduğunuz boşlukları
İşte 38 tane olarak sonuçta örmüş olmam gerekiyor. Her bir 38 parçanın içinde 7 tane zincirim oluşmuş olacak. 7. zincire batacağız yani. Bu demek oluyor ki 266'dan 7 çıkartarak bu parçayı küçültür. Daha zayıf hanımefendilere ya da çocuklara örebileceğim gibi 266'nın üstüne 7 ekleyerek de daha büyük hanımefendiler kendi ölçülerine göre hazırlayabilirler bluzlarını. Benim için gerekli olan 266 tane zinciri çektim geldim. Şimdi bu 266 zinciri çektikten sonra siz daha büyük ya da daha küçük çekmiş olabilirsiniz. Buradaki ilk örmüş olduğum, hemen bakın buradaki ilk örmüş olduğum zincirin içine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle çıkacağım. Ve bir daire oluşturmuş olacağım böylelikle. İki parçayı, iki ucu birleştirdim böylelikle. Şimdi burada hemen birleştirdikten sonra 3 tane zincir, 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alttan 1, 2, 3. zinciri bulup içine batarak kaydırma yöntemiyle bir pıtırcık örüyorum. Daha sonra yeniden 6 tane zincirimi çekiyorum. Ve yine 1, 2, 3'ü alttan sayıp batıyorum. Yine pıtırcığımı oluşturuyorum. Daha sonra 2 tane zincir daha çekip hemen alttaki zemine geliyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'yi bulup içine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle içinden ilmeğimi çıkartıyorum. İşte şurada görmüş olduğunuz şu kısımların örümüne başlamış olduk. Hemen yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3'ü bulup içine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle arasından geçirdikten sonra 6 tane daha zincirimi çekiyorum. Yine 1, 2, 3 buluyorum. Batıp ilmeğin içinden geçirdikten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum ve içinde olduğum değil hemen yanındakinden başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'nin içine batıyorum ve kaydırarak ilmeğimi çıkartıyorum. İşte 6 zincir çekerek yine başlıyorum. Bu görmüş olduğunuz işlemi tamamladığımda 38 tane bu şekilde boşluğum oluşmuş olacak sonuna geldiğimde. Bitirip geliyorum. İlk sıranın sonuna geldiğimizde kalan zincir sayımızın ortada 7 olması gerekiyor. Son pıtırcıklarımızı da ördükten sonra burada ilk başlamış olduğum yerin dibine gelip batıp kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. Daha sonra ise yine aynı bir alt sırada yaptığımızı tekrarlamaya başlıyorum. Yani 6 tane zincirimi çekiyorum. 6. Alttan 1, 2, 3'ü sayıyorum ve üçüncünün içine batıp kaydırma yöntemiyle yine pıtırcığımı örüyorum. Yeniden 6 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3'ü buluyorum alttan. Batıp yine kaydırma yöntemiyle pıtırcığımı örüyorum. 2 zincir çektim. Bu defa artık battığım noktalar bir alt sırada örmüş olduğum 2 pıtırcığın ortası. Şöyle ortasına batıp burada kaydırma yöntemi değil sık iğne yapıyorum. Evet, ilk boşluğumuzu örmüş oldum. Aynı yöntemle devam. 6 zincir. Alttan 3'ü bul. 1, 2, 3. Hemen batıp kaydırma yöntemiyle çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıyorum. 3'ü buluyorum. Kaydırma yöntemiyle ikinci pıtırcıkta tamam. 2 zincirimi çektim. Hemen 2 pıtırcığın ortasına geliyorum. Sık iğnemi örüyorum. İşte ikinci sırayı da bu şekilde tamamlayalım.
Bu sıranın sonuna geldiğimizde de artık tamamladığımızda şurada oluşan boşluklarımız otomatik olarak bir adet artmış olacak. Bunu belirtmek isterim. Yani bir altta 38 iken bir üst sırada artık bu boşluklarımız 39 tane. Tabii eğer siz 44 beden üstüyseniz zaten burayı çok daha geniş, hatta 42 bedene de diyelim. Hani ben 266 ile yapmışsam siz artı 7 düşünün, 273 olduğunda sizin buradaki sayınız da 38 değil 39 olacak, bir sırada da 40 olacak. Otomatik olarak sayınız bu şekilde değişecek. Bunun altını çizmek isterim. Şimdi bu sıraya geldiğimizde yine burada başladığım noktayı görüyorsunuz. Batıyorum, hemen kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. Ve şimdi boşluklara çalışma şeklimiz, yani her bir boşluğa çalışma şeklimiz şu şekilde olacak. İlk pıtırcıktan önce şöyle bir geliyorum, buraya bir kaydırmayla geleyim. 2 tane sık iğne örüyorum. Daha sonra 2 pıtırcığın arasına geliyorum. Ama pıtırcığımı öne alıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. 5 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5. Daha sonra tığımdan çıkıyorum. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp bu ilmeği arkasından geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip hemen yanına bir sık iğne daha örüyorum. Daha sonra pıtırcığı yine öne alarak bu tarafına geliyorum. 2 tane sık iğnemi örüyorum. İlk boşluğumuzu bu şekilde tamamladım. Son sık iğneyi de yaptıktan sonra buradaki ilk başladığım noktanın içinden kaydırarak çıkıp ipimi kilitledikten sonra kesiyorum. Şimdi artık bluzun üst ve alt kısımlarını sırasıyla öreceğiz. İlk olarak yukarıya doğru üstü örelim istedim. Şöyle göstereyim size şurada da. Tam olarak şu kısmı tamamladık. Buraları örmeye başlayacağız. Oraları da her boşluğun içine 6 tane ikili trabzan mantığı ile örüyor olacağız. Yani şimdi bunu hemen önüme alıyorum. Herhangi bir boşluğun içinden çalışmaya başlayacağım. Ben herhangi bir boşluktan demiştim ama tavsiyem sürekli başladığımız ve bitirdiğimiz noktada başlamak yeniden olur. Çünkü onu koltuk altına denk getirerek devam edeceğiz. Bunu belirtmek isterim. Bir de ikili trabzan demiştim burada ama evet, yine bir kere dolayacağız ama 2 kere de değil, trabzanları 3 kere de çıkarak 6 adet şeklinde dolduracağız. Şimdi ilkini yapıyorum hemen. Bu 1. Pardon. 3 kere de çıkıp 1'i ördüm. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Battım. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5.'yi örüyorum. 6.'yı örüp bu boşlukta işlemi tamamlamış oldum. Hemen bir yandaki boşluğa geçiyorum. Yine 6 tane 3 kere de bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanlarımı örüyorum. Bütün çevresi boyunca bu işlemi yapacağım. Aynı mantıkla başladığımız noktaya kadar devam edelim. Her boşluğun içine 6 tane trabzanı tamamladıktan sonra burada ilk örmüş olduğumun tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum ve hemen bir zincir çekip şöyle yükselip etrafında döndürdükten sonra ilmeği de arkasından geçirip bir yalancı trabzan örüyorum. Ve bu sırada her bir trabzanın üstüne yine bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum.
Bu şekilde. Bunu siz kafes kısmına geçmeden evvel dilediğiniz sıra olarak örebilirsiniz. Şurada göstermek istediğim yer tam olarak şurası. Bakın. Şimdi burada bu iple ördüğümde bu şekilde hazırladıktan sonra üstüne 2 sıra şeklinde trabzanları geçtik. Kafes sırasını biraz daha uzun tutarak dekolte kısmını bir miktar açmış olduk. Burada ise bu trabzanlı sırayı 1, 2, 3, 4, 5 sıra halinde örüp dekolteyi bir miktar kapatıp ondan sonra kafesli kısma geçtik. Şimdi ben burada yine 3 sıra şeklinde devam edeceğim. Her bir trabzanın üstüne örerek siz bunu tabii ki 5, 6 yani dilediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Kafese geçmeden evvel trabzanlarla devam edebilirsiniz. Bunu belirtmek istedim. Ben 3 sıra halinde devam edip geliyorum. Üç sıra halinde trabzanlı sıralarımızı tamamladık. Şimdi artık tabii ki dediğim gibi hani dilerseniz 4, 5 de yapabilirsiniz. Dekolteyi kapatmak istediğiniz kadar. Hatta dekolteyi tamamen açmak istiyorsanız file bir elbise yapmaksa planınız, şuradan itibaren de birazdan benim göstereceğim kafes tekniğini uygulayabilirsiniz. Yine trabzanlarımız bir dola 3 çık şeklinde olacak. Buradaki ilk trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra ipi arkasından geçiriyorum. İlk trabzanımı bu şekilde örüyorum. Siz elinizin alışık olduğu şekilde zincirle de çıkabilirsiniz. Zincirle çıkacaksanız şayet en az 5 ya da 6 zincirle çıkmanızı tavsiye ederim. Arada bir zinciri çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Dibinden yükseldiğim trabzan değil, onun yanındakini atlayıp diğerinin tepesine batarak yine 3 kere de çıktığım trabzanımı örerek ilk kafesimi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, tığın üstüne ipimi alıyorum, bir atlıyorum, yanındakine batıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir, atla, yanındakine bat. 1, 2, 3. Bu mantıkla da üst kısmını hemen şimdi sayalım. 7, 9 kafes. Ya eğer mesela burada 5 tane örmüşüz. Trabzanın üstünde 7 çıktık. Diğerinde de hemen ip farkından ötürü bakın. Şimdi burada 2-3 sıra örmüştüm. Aynı bunda olduğu gibi üstüne de 2, 4, 6, 8 kafes. Yani aslında bu kısmı şöyle söyleyeyim. Her kişinin dekolte kısmı da farklı olduğu için üstünüzdeki duruş şekline göre benim üstümde görüp kendi üstünüzde durmasını istediğiniz şekle göre de o kısmını ayarlayabilirsiniz. Ama en az büyük bir kişiye çalışıyorsanız şayet bunun üstüne 7 sıra çalışmanızı öneririm. 7 sıra hiçbir fark olmadan bu şekilde kafesleri örüyorum. Ve yukarıda kısmında oturtmayı daraltıp üstümüzü oturtmayı size göstereyim. Tamamlayıp geliyorum. Bu arada bluzun yapımını ilerletirken size özellikle uyarmadığım bir yer dikkatimi çekti ve onun için yeniden geldim. 21 tane ufak bir modellemede göstermek istiyorum. 21 tane zincirimi hazırladım. Şimdi bakın. Bu sondaki zinciri başa batırıp bir halka oluştururken çok dikkat etmem gereken bir şey var ki o da ördüğümüzde şu üstte kalan V'lerin, bakın şu V'lerin hepsinin şu ilmeklerin üstündeki başak görüntüsüne V diyorum. Onların hepsini üste alıyorum. Sonuna batarken hepsini aynı yönde üste batarken şöyle bakın kontrol ediyorum. O şekilde kaydırarak iki parçayı birbirine birleştiriyorum. Daha sonra ise yine üstüne çalışırken yani yaptığımız işlemi örerken, tekrarlarken şu kısımda bakın. Şimdi şu kısımları örüyoruz ya, ne yapıyorduk?
6 tane zincirimizi çekip 3, 4, 5, 6. Alttan üçüncüye batıp sonuna kadar hani bu şekilde arada gene 3, 4, 5, 6 bu 3 tane grubu burada oluşturacağım. Sonuna kadar yine geleceğim. Göstermiş olduğum gibi. Şimdi 1, 2 zinciri çekiyordum ya. Burada neyi sayıyordum? Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'yi buluyorum. Bakın tepesi yukarı bakıyor. Hemen içine batıyorum. 7.'nin arasından kaydırarak geçirip ilk grubumu bu şekilde oluşturdum. Şimdi yeniden aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen saydım gene alttan üçüncüye battım. Sonuna kadar bu şekilde üçlü grubu hazırlayıp geleyim sonuna. Üçüncü kısmı da ördüğümde bakın hepsinin yine V'lerini gene yukarı tutuyorum. Sonuna doğru geldiğimde de dibine batıyorum. Kaydırarak çıkıyorum ve şu kısmı göstermek istiyorum. Bakın şu kısım dönmeden dümdüz çıkıyor. Eğer burada rastgele batarsanız farklı noktalara burada bir dönme yaratabilir. Birleştirdiğinizde de istediğiniz görüntüyü yakalayamadan dümdüz değil dönerek bir görüntü olur. Bluzun üst kısmını yani şu kısmı düzgün çıkamazsınız. Şuradaki kısım çok önemli. Yani ilk battığınız nokta çok önemli. Bu detayın bir miktar altını çizmek istedim. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu defa ördüğüm bluzda 6 sıra olarak kafesi yükseldim. Biliyorsunuz bakın bunda 8 demiştim. Pardon bunda 7, bunda 8 yapmıştık. Bu birazcık ipe ve örmek istediğimiz genişliğe de bağlı aslında. Şimdi 6'da bıraktım. Bıraktıktan sonra tam olarak kafesleri eşitleyerek üst üste getiriyoruz ve 10 kafesi önde, 10 kafesi arkada olmak üzere sağda ayırıyorum. Aynı işlemi solda da yapıyorum. Yani toplamda ön ve arkada 20 kafes, aynı şekilde burada da 20 kafes olarak ayırdım. Ve hemen şurası benim ilmeğimin olduğu yer. Ayracı çıkartıp şimdi bunu niye ayırdım? Buradaki kafeslerde artık toplama işlemi yapacağım. Çünkü şurası benim tam olarak şöyle gerdan kısmım diyebilirim. Gerdan kısmım. Burası da benim toplayıp hani Madonna yaka gibi düşünecek olursak omuzlarımı oturtacağım yer. Şimdi şu aşamadayken bütün de benimkisi şöyle gösterecek olursam 57-58 santim civarı diyebilirim. Şöyle ölçtüğümde. Şu kısmı biraz daha tabii yukarıya doğru açsam aynı şekilde. 58 santim. Şöyle göstereyim. 10 santim önde, 10 santim arkada, 20 santim buradan, 20 santim de buradan toparlıyorum. Bunu belirtmek isterim. Ölçüyü de verdikten sonra artık rahatlıkla ilerleyebiliriz. Şimdi bunu şöyle ayırayım bir taraftan da iki taraf tutmasın. Bir de ayrıca bir şey belirtmek isterim. Şu ilk başladığım ekleme yerine bakın burası benim başladığım hep döndüğüm nokta şurası. Bunu koltuk altına getirmek istedim. Tamamen koltuk altına aldım ki işim düzgün ilerlesin diye bunu da belirtmek isterim. Buradan itibaren şimdi keseceğim yer bakın şu ilmek belirleyiciyi taktığım yere kadar kesmeye başlıyorum. Nasıl? Şöyle ki şimdi şurada bir zincir çekeyim. Hemen önce kafesin boşluğuna geliyorum. Batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra tekrardan buradaki trabzanın tepesine geliyorum. Batıyorum. Çıkıyorum ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrardan kafes boşluğuna geliyorum. İlmek çıkartıyorum. Yeniden trabzan tepesine 3'ünü bir. Bu şekilde aslında 2 sık iğnede bir keserek omuz kısmını toparlamaya başladım. İlmek belirleyicinin olduğu yani şuraya kadar aynı şekilde ilerleyeceğim. Şimdi buradan itibaren de artık kesme yok. Ne yapıyorum? Boşluğun içine geliyorum. Bir sık iğne örüyorum. Trabzanın tepesine geliyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yeniden boşluğa. Trabzanın tepesine. Boşluğa. Trabzanın tepesine.
Nereye kadar? Tam olarak burada ayırdığım yere kadar. Aynen devam edeceğim. Ayırdığım yere geldiğimde de kesmeye devam edeceğim. Böylece buraya kadar keseceğim. Yani 2 sık iğneyi birlikte öreceğim. Daha sonra burada tekrardan hem boşluğa hem trabzanın üstüne sık iğneyle buraya kadar. Buraya da geldiğimde şu kısma kadar da yine kesmeyi yapıp buraya geldiğimde artık omuz işlemini tamamlamış olacağım. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Başladığım yere kadar bu şekilde devam edeyim. Normal sık iğneler toplamadan. İlk sırayı göstermiş olduğum şekilde buradan da keserek geldim ve tamamladım. Şimdi finalini, yani boyun kısmındaki finali şöyle yapıyoruz. Bu yanımdaki görmüş olduğunuz sık iğneyi, ilk sık iğneyi atlıyorum. Hemen yanındakinin tepesine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Sonra atladığım sık iğneye geri geliyorum. Ve onun içine batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındakini atlıyorum. Onun yanındakine bir tane sık iğne örüyorum. Sonra diğerine geri dönüyorum. Atlıyorum. Yanındakine örüyorum. Atladığıma geri geliyorum. Bu şekilde ördüğümüzde yakanın daha düzgün düştüğünü zaten siz de göreceksiniz. Başladığım noktaya kadar da yine aynen böyle devam edeceğim. Bu yaka kısmındaki son işlemimiz. Artık kol evini ayırıp aşağı doğru örme kısmı kaldı sadece. Şöyle göstereyim. Zaten burada da bir toplama yapıyor yakada. Üst kısmı da toparladıktan sonra tam omzuma göre istediğim gibi oldu. Siz şayet Damla ben daha açık olsun istemiyorum, biraz daha kapalı olsun istiyorum diyorsanız buralarda ayırdığımız kısmı 3 sık iğne ile kesebileceğiniz gibi 10 santim yerine 12-13 santimlik alanı da kesebilirsiniz. Bunu belirtmek isterim. Ben hani biraz yaka dekoltesi hoşuma gittiği için bu şekilde bırakmak istedim. Şimdi artık bizim üst tarafla işimiz bitti. Alt tarafa geçerken ise çalışacağım yer, hemen şöyle söylemek isterim ki şöyle çevirip çalışacağım noktayı size göstermek istiyorum. Bu arada kol ayrımını yapıp da geldim. Burada en önemli detay bu bitiş ve başlangıç noktamızı tam kol altına getirmekti. Onu yapınca bakın zaten oraya böyle bir ilmek belirleyici koymuştum. Şimdi önüme de yatırdığımda istiyorum ki eşit olarak kolları ayırayım. Bunun için de şu boşluklarımı dikkate alıyorum. Biliyorsunuz ilk başlarken sayımız şu boşluklarımızın sayısı 28'di. Bunun 9 tane boşluğunu bir kol altına, 9 tane boşluğunu diğer kol altı için ayırdım. Bakın şöyle ayırdım. Şu şekilde. Aynı şekilde burada da aynı işlemi yapınca 10'da arka ve önde boşluklarımız kaldı. Bu boşlukları şimdi şöyle düşünün. Ben bu sayılarla yaptım ama belki siz 28 tane değil de 30 tane boşluğa sahipsiniz. Hiç önemli değil. Onu da yine eşit sayıda atıyorum. 9 tanesini bir yere, 9 tanesini bir yere ayırdınız. Geriye kalan 21'in tam ikiye bölünmese bile 11'ini öne, onun arkasına ayırarak da hiçbir şekilde görüntüde veya şekilde bir bozukluk olmaz. Hatta ön ayır, arkayı ayırt etmiş bile olabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Yani önemli olan kol altını eşit olarak ayırmak. Önde de birbirine eşit olmasa bile bir eksik bir fazla olabilir. Onu örerken tolere edebilirsiniz. Kol altında ilmek belirleyicilerle ayırdığım yerin bakın şöyle hemen şu kısmından batacağım. İlmeğimi çıkarmıştım. Şimdi bu kısmından batıp tığın üstüne ip alıyorum. Batıp şöyle hemen buradan bir trabzan örüyorum. 3 kere de çıktığım trabzanlarımız biliyorsunuz hep 3 kere de çıktığımız trabzanlar. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıyorum ve bu boşluğun içine örmüş olduğum trabzanları lastik örerken yaptığım teknik gibi şöyle arkasından dolandırıyorum. İçinden geçirip 3 kere de çıkarak örüyorum. Bakın şimdi tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Buraya geldim.
Hemen trabzanı şu şekilde arkasından dolandım. 3 kere de çıktım. Yeniden şuradan trabzanın arkasından dolandım. Arkasından geçirdim. 3 kere de çıktım. Tekrardan sıradaki trabzanın arkasından dolanıyorum. Bu şekilde tüm trabzanları diğer ilmek ayırıcı ile belirlediğim noktaya kadar, bakın şimdi buradaki bitti. Hemen yandaki boşluğun içindeki trabzanlar örmeye başlıyorum. Bu mantıkla da devam edeceğim. Şuraya kadar geleyim. Burada 10 tane şurada görmüş olduğunuz yuvayı dolduracak şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ördüm. Ayırdığım kısımdı tam olarak, biliyorsunuz, geldim. Şimdi artık burada benim kol evini oluşturmam için 25 tane zincir çekmem gerekiyor. 25 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25 tane zincirimi tamamladıktan sonra bir diğer tarafta bakın şurada kol için ayırdığım ilmek belirleyicinin bacağının bakın tam üstüne şuraya geliyorum. Şöyle döndürdüm. Şöylecene geldim. Şuraya geldim. Hemen bunun şu kısmından tığın üstüne ipimi aldım. Şu kısmından batıp 3 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Ve daha sonra yeniden buradaki trabzanları tersten böyle etrafından dolaştırarak örmeye başlıyorum. Her birini yine diğer kol altındaki ilmek belirleyiciyi taktığım noktaya kadar orada da bir 25 zincir çekeceğim. Diğer taraftaki kol evini de oluşturduktan sonra buradaki trabzan sırasını da dilediğiniz sıra kadar devam ederek örebilirsiniz. Şimdi tam olarak aslında olduğumuz nokta bakın şurayı örüyoruz şu anda. Şöyle tersten tuttuk ve şurayı örüyoruz. Bakınız. Şimdi burada mesela 2, 5, 6 sıra örülmüş. Burada daha geniş bakın şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örülmüş. Siz burayı dilediğiniz sıra kadar örebilirsiniz. Daha açık. Yani trabzanı bir sıra geçip direkt kafeslere de geçebilirsiniz. File bir elbise, file bir bluz örmek istiyorsanız bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Şimdi kaldığım yer şu noktaydı. Hemen bu şekilde trabzanları diğer tarafa kadar örmeye devam edeyim. Orada da beraberce 25 zincirimizi çekip kol evimizi oluşturalım ve aşağı doğru devam edelim beraberce. Burada ilmek belirleyici ile ayırdığım yere kadar trabzanlarla geldim. Şimdi artık diğer kısma kadar, yani aslında ilk başladığımız buradaki noktaya kadar zincirimi 25 zincirimi çekip burada da kol evimi oluşturacağım. Hemen başlıyorum zincirimi çekmeye. 1, 2, 3, 4. 25 zincirimi çektim. Hemen burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. Şu şekilde, pardon, arkaya alayım. Kaydırma yöntemiyle tepesine geldim ve bir sıra daha üstüne trabzan örmeye başlayacağım. Tabii ki burada 25 zincirin de içine 25 tane yine 3 kere de çıktığım trabzanlarımı öreceğim. Burada hemen çakma bir trabzanla başlıyorum. Trabzanların tepesine hiçbir şey farkı yok. Normal 3 kere de çıktığım trabzanlarımı örüyorum. Zincirin içine de geldiğimde her bir zincirin içine öreceğim. Şimdi ben zincire kadar devam edeyim böyle. Zincirin de geçişini birlikte yapalım. Normalde biliyorsunuz diğerlerinde burayı bir tık daha kalın örmüştük. Ama bunda trabzan sırasını 2 sıra olarak tamamlayıp hemen kafese geçişi göstermek istiyorum size. Siz dilediğiniz kadar bu trabzan sırasını uzun tutabilirsiniz. Burada çekmiş olduğumuz her bir zincirin içine bir tane de trabzanımı örmeye başlıyorum. Bakın şimdi.
Şöyle batıyorum. Burada zincir içine batmak bir tık zor olabilir. Ama bitirdiğimizde bu zincirin içine 25 tane trabzanımızı tamamlamış olacağız. Aynı şekilde örmeye devam edelim zincir içine. Burada zincirin sonuna yaklaşmışken artık hemen son zincirin içine de örüp hemen buradaki trabzanların tepesine örmeye başlıyorum. Bakın. Şimdi diğer zincire kadar da bu şekilde devam edeceğim. Diğer 25 zincirin içine 25 tane trabzanımı örüp başladığım noktaya geleceğim. İsteyen yukarıya çıktığında trabzanla devam edebilir. Birkaç sıra daha, istediği kadar sıra daha. İsteyen de benim gibi kafese geçip kafeslerle bluzu devam ettirebilir. Öyleyse ben başladığım noktaya kadar örüp geliyorum. Şimdi burada son çektiğim 25 zincirin de içini doldurdum. Buradaki trabzanın tepesine kayarak geldim. Dediğim gibi istediğiniz kadar trabzanı geniş örebilirsiniz. 4 sıra, 5 sıra, 6 sıra. Bakın mesela bunda 8 sıra. Bunda bakın 2, 4, 6 sıra gibi. Burada hemen 2'de bırakıyorum ki daha çabuk videoyu bitirebilmek adına. Hemen kafese başlıyorum. Şimdi bir zincir çekip yükseldim. Sahte trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Bir trabzanı atlıyorum. Diğerinin üstüne 3 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Trabzanlar hep 3 kere de atladım. Bunun üstüne geldim. Bir zincir, bir trabzanı atladık. 3 kere de çıktığımız trabzan. Başladığım noktaya kadar yine devam ediyorum ve şimdi size göstereceğim hemen diğer bluzların üzerinde nasıl devam ettiğimizi, kaç sıra devam ettiğimizi. Kafes sırası 13 adet nil yeşilinde, 18 adet ise bu viskon iple ördüğümüz bluzda. Şimdi ben bunda da kafama göre yani daha crop örmeyi, daha hızlı videoyu bitirmek açısından daha kısa örmeyi planlıyorum. Her ikisinde de bakın finali lastikle yapacağız. Kafeslerimizi dilediğimiz kadar örelim. Daha sonrasında lastik kısmına geçelim. Şu kısımdan itibaren 2 sırası trabzanlı olmak üzere 18 sırası da kafes, toplamda 20 sırada tamamladım. Bu yeşil bluzda da aynen yapmıştık. Burada da 6 sırası trabzan, 14 sırası kafes olarak tamamladık. Yani bu kısmı, onu demek isterim ki daha geniş ya da hiç o kısım olmadan böyle minicik bir sırayla da geçebilir. File kısmını uzatabilirsiniz. Bu kısım tamamen sizin beğeni ve arzunuza göre şekil alabilir. Bunu belirtmek isterim. Şimdi alt kısma geldiğimizde ise burada gördüğünüz gibi lastik çalışacağız. Burada 4 sıra lastik çalışmışım. 4, 5, 2, 3 tamamen sizin zevkinize bağlı. Lastik sırasını da dilediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Zaten videonun sonunda da bir miktar yine beden büyütme fikirlerini de bırakacağım size. Ne kadar ip gittiğini de bırakacağım. Hani buralarda bu küçük beden oldu diye düşünmeyin. 36'dan 40 bedene kadar da uyumlu bir bluzdur. Bu arada onu da söylemek isterim. Lastiğe geçerken yine burada trabzanın üstünde yükseliyorum. Lastikten önce bir sıra bildiğimiz trabzanlarla örme işlemini yapacağım. Yine ben böyle sahte bir trabzanla yükseliyorum. Tığın üstüne ipimi alıp bu defa gelip boşluğa da bir tane 3 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Yine tığın üstüne ipimi alıyorum. Trabzanın üstüne bir tane, 3 tane de çıktığım trabzan. Bir boşluğa, bir trabzan tepesine olmak üzere başladığım noktaya kadar tam çevreyi örüp geleyim. Başladığım noktaya geldiğimde yine üstüne kaydırarak battım ve yine hemen şöyle bir sahte trabzanla nasıl yükseliyorum ben zincir yerine. Bir zincir çektikten sonra ilmeğimi uzatıp etrafında döndürüyorum. Arkasından da çıkarttıktan sonra artık sırasıyla trabzanlarımı önce öne, ama tabii gene 3 kere de çıkıyorum bu arada.
Sonra arkaya alarak lastiğimi örüyorum. Önce öne, daha sonra arkaya. Bu şekilde. Siz isterseniz ikili trabzanla da örebilirsiniz lastiklerinizi, hiç fark etmez. O da güzel duruyor. Bu sefer böyle yapmak istedim. Bir öncekinde sadece ikili trabzanla yaptım. Yani bu tamamen sizin arzunuza, zevkinize bağlı. Bunu da belirtmek isterim. İstediğiniz kalınlıkta örmek de yine sizin zevkinize bağlı. 2 sırada bırakabileceğiniz gibi bu şekilde 3-4 uzatabilirsiniz. Bir üst sıraya geldiğinizde ise artık öndekini önden, arkadakini arkadan örerek lastiğimizi tamamlayalım. Evet efendim, bu tatlış bluzumuzun finaline geldik. Biliyorsunuz başta gösterdiğim koton ip grubuyla ördüm. Organik bir koton. Bilhayal Hobby'den almıştım. Çok da severek ördüm. Önümdeki parçanın size şöyle boyunu söylemem gerekirse 40 santim. Şuradan bakın, şu bele gelen aşağı doğru kısmı söylediğimde 38 santim ama oldukça genişleyen bir model, onu da belirtmek isterim. Bir omuzdan, şu en geniş yerinden de bir ölçü vermek istiyorum size. Kendinizinkine karşılaştırmanız açısından 56 santim de orası. Dediğim gibi çok açıldığı için rahatlıkla 40 bedene kadar uyumludur. Bedeni büyütmek istediğimizde başta 266 zincirin çekerek başladığımız yerde zaten detaylar vermiştim. Oraya dikkate alınız mutlaka. Kol altından zincir çekerken şuradaki açıklığı bakın 25 zincirle yapmıştım. 30 zincire kadar, daha da fazla kol genişliğinize kadar buradaki zinciri arttırarak burayı çok rahatlıkla genişletebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Burayı genişlettiğiniz zaman şu kısmı, bakın şu kısmı daha benim gibi daha az değil de daha geniş tutturarak, burayı da genişçe örerek bu kısmı da açmanız mümkün. Bunu 10 kafesle değil de 12 kafes ortada bırakarak, yani kafes dediğim şu kısımlar, boşluklar bırakarak mesela bir buradan şu kadar genişletebilirdiniz. Bu benim ölçülerime uygun olduğu için bu şekilde çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Toplamda 200 grama yakın ip gitti şu parça için, yani 165-170 diyebilirim. Biraz daha uzun örseydim ki diğeri gibi 200 gram ip yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 3,5 milim tığ ile ördüm. Bunu da belirtmek isterim. Bu lastik örümüne geçmeden modeli kafeslerle uzatarak diz üstüne kadar istediğiniz daha mini bir elbise örmeniz de bu arada mümkün. Bunu da belirtmek isterim ki çok yakında inşallah bir de elbise öreceğim. Beğendinizse bir kalbinizi isteyeceğim her zamanki gibi. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.